Arz-ı mevcut aslında ne demek? Melhame-i kübra nasıl gerçekleşecek ve kimler arasında olacak? Nasıl savaş olacak? Zahiri ve dini temelli anlamaları olan fakat dördüncü boyut varlıkların da işin içinde olduğu Zülkarneyn ile Yecüc-Mecüc savaşında şu an aslında ne aşamada olduğunun da sırlarını içeriyor. Selamlar dostlar. Ara ara vakit buldukça gündem analiz ve küresel ölçekte dünyada ne oluyor başlıklarıyla içerik yapmaya çalışıyorum. Şunu en baştan çok net söylemem lazım. Bugün dünyada olan şeyler artık tek tek birbirinden bağımsız olaylar değildir. Savaşlar, ekonomik krizler, enerji dalgalanmaları ve teknoloji yarışı aslında tek bir büyük sistemin parçalarıdır. Bu sistemi anlamadan hiçbir küresel gelişmeyi doğru okumak mümkün değildir. Dünya artık eski dünya değil. Eskiden sistem daha yavaştı, dengeler daha stabildi ve değişim yıllar alırdı. Şimdi ise bir ülkedeki karar birkaç saat içinde tüm dünyayı etkileyebiliyor. Biraz bu sistemden bahsedeceğim. Fakat malum YouTube algoritması için programı beğenmeniz çok etkili oluyor. Abone değilsek de desteğinizi bu konuda bekliyorum. Bir kelime de olsa yorum önemli. Sistemin başında yönetmeye çalışanlar kimler başlığı ile başka bir video hazırlayacağım. Ama en basite indirgersek zahiri görünen kısmı ile bu yeni sistemin 3 ana ekseni var. Enerji, teknoloji ve güvenlik. Bu 3 alan birbirinden bağımsız değil. Hepsi birbirine bağlı ve birbirinden ayrı düşünülemez. Enerji üretimi belirler. Teknoloji gücü belirler, güvenlik ise hem tehditlere kalkan olur hem de sistemi ayakta tutar. Enerji sadece petrol veya doğalgaz değil. Enerji üretimin temelidir. Bir ülke enerjiyi kontrol ediyorsa üretim gücüne de sahiptir, kontrol eder ve enerji maliyetleri arttığında üretim maliyetleri de artar. Bu doğrudan enflasyona yansır. Küresel ekonomi bu zincir üzerinden çalışıyor. Özellikle Orta Doğu bu sistemin merkezinde. Stratejik geçiş noktaları dünya enerji akışının kalbi. Bu bölgelerde yaşanan herhangi bir gerilim sadece yarar bir olay değil. Küresel fiyatları, lojistiği ve ticareti etkiler. Enerji akışının en kritik noktalarından biri Hürmüz Boğazı malum. Bu bölgeden dünya petrolünün büyük bir kısmı, 1/5'i. Bu yüzden burada yaşanan herhangi bir kriz petrol fiyatları anında yukarı çeker. Bu durum sadece enerji piyasasını değil küresel ekonominin tamamını etkiliyor. Burayı ayrı bir videoda detaylı anlatacağım. Teknoloji artık sadece cihazlardan ibaret değil. Bankacılık, savunma, iletişim ve yapay zeka tamamen teknolojiye bağlı. Bu sistemin merkezinde çipler var. Çünkü çip olmadan modern hiçbir sistem çalışmaz. Bu önemli. Bunu da ayrı bir videoda yine anlatacağım ama Amerika ve Çin arasındaki rekabet bu noktada yoğunlaşıyor. Bu sadece ticaret savaşı değil. Bu aynı zamanda geleceğin kontrol mücadelesi. Kim teknolojiyi kontrol ederse ekonomik gücü de kontrol eder. Nvidia gibi şirketler yapay zeka alanında çok kritik rol oynuyor. Çünkü modern yapay zeka sistemleri yüksek işlem gücü gerektiriyor. Bu işlem gücü de gelişmiş çiplerle sağlanıyor. Tayvan, TSMC gibi üreticiler bu sistemin en kritik halkası. Çünkü çip üretimi sınırlı merkezlerde yoğunlaştı. Bu da küresel sistemi kırılgan hale getiriyor. Güvenlik tarafına geldiğimizde durum daha karmaşık. Güvenlik sadece askeri güç değil. Güvenlik aynı zamanda ekonomik ve politik istikrar anlamına geliyor. Bir bölgede istikrarsız varsa yatırım gelmez. Ticaret yavaşlar ve ekonomi zayıflar. Dolayısıyla Orta Doğu'da İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında gerilim sadece bölgesel değil, küresel etkileri var. Çünkü enerji hatları bu bölgeden geçiyor. Avrupa ise enerji krizinden sonra ciddi ekonomik baskı altına girdi. Üretim maliyetleri artmış, sanayi rekabet gücü düşmüştü. Bu durum Avrupa'yı yeni arayışlara yöneltti. Bunların hepsini detaylandıracağım ama
bir yüzeysel geçmek istiyorum. Mesela NATO içinde de farklı stratejik yaklaşımlar vardı. Amerika daha agresif güvenlik politikaları isterken Avrupa daha diplomatik bir yol izliyor. Türkiye ise bu sistemde stratejik bir denge noktası. Hem Avrupa hem Asya hem de Orta Doğu ile bağlantılı. Bu nedenle jeopolitik olarak inanılmaz derecede kritik bir noktada. Trump NATO'dan çıkarım derken Türkiye'nin kuzeyinde yeni bir oluşum mu başladı? Ya da Sayın Devlet Bahçeli'nin TRÇ çıkışı, Türkiye-Rusya-Çin Paktı. Burada ne hedefleniyor? Dünya artık tek kutuplu değil. Çok merkezli bir yapıya geçiş sağlanırken yeni ekonomik ve siyasi bloklar da oluşmaya başladı. Afrika, Orta Doğu ve Asya arasında yeni rekabet alanları oluştu. Kaynaklar, enerji, yatırım alanları bu rekabetin tam merkezinde. Küresel ekonomi artık daha parçalı. Dolar sistemi güçlü olsa da alternatif finans sistemleri gelişiyor. Bu da küresel dengeyi değiştiriyor. Örneğin BRICS gibi oluşumlar. Ne vardı burada? Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika ve Çin. Ortak para birimi projesi. Sonuç olarak dünya artık eski düzende değil. Enerji, teknoloji ve güvenlik aynı anda değişiyor. Bu süreçte hiçbir ülke tek başına sistemi kontrol edemez. Görünürken Türkiye gibi merkez olma potansiyeli olan ülkelerin dönemi başlıyor. Dünyanın birçok yerinde çatışma ve büyük ölçekli savaşlar devam ediyor ve bu süreçte kazanan kim sorusu akıllara geliyor. Kazanan kim? Amerika mı? Rusya mı? İsrail mi? Çin mi? Hayır. Bu süreci hem zahiri hem batıni hem de metafizik olarak okumak lazım. Asıl kazananlar ülkelerin ve ülke menfaatlerinin halkların üzerinde hiçbir bağlılığı olmayan herhangi bir halka, dine ya da inanca sahip olmayan şeytani bir yapının askerleri ve yüzlerce yıldır bu uğurda küresel ekonomiye hakim olmuş, ülkelerin içerisine gerek parayla gerek şantajla emirlerini dinleyecek yöneticileri ve liderleri getirmiş. İsimleri hiçbir zaman zenginler listesinde olmayan, görülmeyen, bilinen isimlerin aksine de arkada gizli kalan yüzlerini hiç bilmediğimiz caniler. Bunlar sadece kendi ölümsüzlük ve tanrıcılık senaryolarını dünya üzerinde kurdukları strateji ve planlarla sürdürmeye çalışıyorlar. Bill Gates'ten Elon Musk'a ya da 15-16 trilyon dolarlara yönettiği söylenen Larry Fink'e kadar hiçbiri bu yapının tepesindekilerden değil. Çantacıdır, uşağıdır. Ertesi gün onlardan vazgeçilip başka birisi o koltuğa oturtulur ve düzen devam eder. Dolayısıyla şu an dünyada gözümüzün önünde gördüğümüz soykırımlar, savaş, ateşkes ve nükleer tehditlerin arkasında bu karanlık yapının parmağı var. Silah şirketleri de, enerji, petrol şirketleri de bu yapıya ait. Yani Trump savaşı bitirecek mi sorusu da abes bir soru. 2 dakika içerisinde bir suikastle öldürülebilir. İsrail komple dümdüz edilip yeniden kurulabilir. Ya da bir medya algısıyla yeniden bir sahte salgın çıkartılıp insanlar eve sokulur, tedarik zincirleri durdurulur, ekonomi dar ağacında sallandırılabilir. Bu yapının insan, çocuk, yaşlı, ülke, bayrak, halk, din gibi bağlılıkları yok. Dünyaya inen 2 varlıktan biri Hazreti Adem ve sonrasındaki zürriyeti, diğeri de şeytan ve onun zürriyeti. Ayette birbirinize düşman olarak inin ifadesi geçer. Bu 2 ezeli düşman kıyamete kadar üstünlük mücadelesi ve birlikte yok oluş, var oluş mücadelesi içindedir. İşte tam burada şeytan ve zürriyetiyle ona tabi olanların son 100 yılda hedefi insanoğlundan ziyade direkt yaratana, yaratıcıya savaş açtılar. Tanrıcılık oynamaya başladılar. Bunu en net nerede gördük? Bill Gates'in haşa Tanrı'nın yarım bıraktığı işi yapıyorum sözleri. Bu videoda çoğumuzun zihninde olan fakat dünyada zahiri gerçekleşen olaylara nasıl bağlantı kurmalıyım sorularının temelini oluşturan mantık ve sistemi anlatmak istedim. Bu seride tüm yaşananların aslında arka planda neye tekamül ettiğini, arz-ı mevut aslında ne demek, melhame-i kübra nasıl gerçekleşecek ve kimler arasında olacak, nasıl savaş olacak, zahiri ve dini temelli
anlamaları olan fakat dördüncü boyut varlıkların da işin içinde olduğu Zülkarneyn ile Yeciş Meciş Savaşı'nda şu an aslında ne aşamada olduğunun da sırlarını içeriyor. Bu şekilde içerikler yapacağım. Evet, hesapları, planları, tuzakları var. Fakat Allah'ın da planları ve tuzakları var. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Batılın kazandığı görülmemiştir. Sizden ricam programı beğenip paylaşmanız ve abone olmanız. Bunun haricinde, yani bu anlattıklarımın haricinde yorumlarınız çok önemli. Analizlerinizi, okumalarınızı da merak ediyorum. Videonun altında yazın. Bu seriye, herkese desteğini bekliyorum. Bu seriye hem dünyada şu an insanların bizzat biraz önce dediğim gibi zahiri gördükleriyle arka planda batınide dördüncü boyut, metafizik, enerjisel ve frekanssal olarak da neler yapılıyoru bağlamadan sistemin nereye gittiğini anlamamız mümkün değil. O zaman otururuz günlerce Trump bunu mu dedi, Trump'a suikast mı yapıldı, Netanyahu şunu yapacakmış da onun amelekleri varmış da. Bunları tamam alt zeminde okuruz, anlamaya çalışırız. Ama en nihayetinde tepede yapılmak istenen proje nedir? Bunu okumak lazım. Bu bir girizgah videosu. Ama seri halinde yapacağım. İnsan 1.0, İnsan 2.0'dan tutun. Humanizm projelerine kadar. Aile içerisine dinamit sokulması. LGBT'den tutun. Sapkın ideolojilere kadar. Neler hedefleniyor? Ve arkasında kimler var? Bunlarla ilgili içeriklere devam edeceğim. Beğenirseniz mutlu olurum. Görüşmek üzere.